seyirciler, bütün sezon beklediğim röportajı şu anda yapabiliyoruz. Furkan Korkmaz'la beraber. Furkancığım nasılsın? Teşekkürler, iyiyim sizden. Bizler de iyiyiz. Seni görünce her zaman seviniyoruz. Her maçını takip ediyoruz. Senin için bir zor sezon mu oluyor bu sezon? Nasıl? Takım çok iyi gidiyor. Koçunla da şimdi konuştuk. Senin için nasıl gidiyor? Ne sordunuz koça? Ben de söyleyeyim. Furkan hakkında dedi ki zamanı gelecek dedi ve Furkan her zaman hazır dedi. Onu biliyorum dedi. Yani dediğiniz gibi evet, sezon biraz zor geçiyor. Böyle çok fazla inişli çıkışlı zaten genel anlamda bir kariyerim var ama bu sezon özellikle başka bir sınav veriyorum yani. Ama daha önce çok buralarda bulundum. Çok bunu tecrübe ettim. Yaşım hala 25-26 olmasına rağmen hani bunları çok tecrübe ettiğim için çok fazla endişelenmiyorum bu durum hakkında. Yani burada çıkıp 2 maç 15-20 sayı attıktan sonra bütün konuşulanlar, bütün yaşananlar unutuluyor. O yüzden hani çok fazla endişelenecek veya çekinecek bir şey yok. Olabildiğince antrenman yapıyorum. Olabildiğince profesyonel kalmaya çalışıyorum. Burada önemli şey o. Onun dışında sizleri görmek de güzel. Takım iyi gidiyor bu sezon. Beklentiler şampiyonluk mu? Şampiyonluk tabii ki. Kesin şampiyonluk. Tabii ki kolay değil. Hiçbir zaman kolay olmadı ama bu sene bence takım anlamında en çok ben takıma katıldığımdan beri ümitli olduğum yani motivasyonlu olduğumuz sene diyebilirim. Ben de o kadar yıllar burada tabii emek harcamış biri olarak günün sonunda burada bir şampiyonluk kazanırsam çok güzel bir anı, çok güzel bir hatıra olacaktır benim için de. Depremzede'de çok zarar gördük Türkiye'de. Biliyorum sen de çok yardım ettin, sana ve bütün ekibimiz için çok teşekkür etmek istiyorum. Senin ailen de Malatya'dan. Biliyorum oralara çok yardım ettin. Takım olarak da sanırım açık artırmadan arkadaşlarını da topladığın imzalarla sana çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir arkadaşlarını toplamak falan nasıldı? Zor muydu yoksa çok hemen yardıma geldiler? Yani tabii ki önce haber aldığımızda çok üzüldük. Biz zaten o gün New York'ta deplasmandaydık. Daha sonra ben haberi görür görmez ilk olduğunda babamı aradım, babamı uyandırdım. O daha sonra işte dedemler vesaire benim hala halamlarla birlikte Malatya'da yaşıyorlar. Onlarla iletişime geçtik. Tabii ki onlar iyiydi ama insanlardan duyduğumuz, aldığımız haberler çok iç açıcı değildi, çok üzücüydü. Tabii ki buna bir Türk vatandaşı olarak kayıtsız kalmak hiçbirimize yakışmaz. Zaten böyle bir kültüre de büyümedik. O yüzden elimizden geldiğince ben zaten kendi yardımlarımı bireysel olarak yaptım ama bunun tabii ki yeterli olacağını düşünmüyoruz hiçbirimiz. O yüzden takımla iletişime geçmeye sevgili Merih Demiral'ın da başlattığı bir forma satış kampanyası vardı. Onun içinde bir yardım, bir destek ne yaratabilirsek, ne çözebilirsek çok faydalı olacaktı. Ben de işte Joel'le, James'le konuştum. Durumun böyle ciddi olduğunu anlattım. Zaten ondan birkaç gün önce de deprem çok tazeyken bunun konusunu yapmıştık soyunma odasında. Dak'la beraber konuşmuştuk bunu. Onlar da sağ olsunlar çok iyi niyetle ne kadar faydalı olabilirlerse yardımcı olacaklarını söylediler. Onun dışında kamera arkasında tabii ki takım arkadaşlarımla az da olsa çok da olsa ufak miktarda paralar toplandı. Bunlar da gidecekleri yerlere teslim edildi. O yüzden hani gönlüm rahat, içim rahat ama tabii ki o içimizdeki yangın maalesef o üzüntü duygusu henüz geçmiş değil. Biraz da uzun cevap verdim buna ama hala onu anlatırken hissediyorum yani o depremin üzüntüsünü. O yüzden umarım bir an önce o yaralar sarılır. Tabii ki bugün yarın sarılacak diye bir şey yok ama umarım en kısa sürede çözüme ulaşır her şey. Herkes bilmeyebilir, onun için sana sormak istedim. Çünkü biliyorum ki sen ve değişik NBA'deki oyuncularımız hepsi bir araya gelip kendi takımlarından kendileri ve takımlarını toplayarak yardım ettiler. Sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Konuyu biraz daha değiştireceğim. Gelen başka Türk arkadaşlarımıza da, oyuncularımıza da sorduk. Hani biraz rapid fire gibi. Hani düşünmeden, yani fazla şey düşünmeden direkt cevaplarsan. Tamam. İlk 5 oyuncu all time kurmak istersen kimleri koyarsın takımına? Beraber oynadın mı, oynamadın mı? Yok, oynamadım. Oynamadım. Gelmiş geçmiş. Luka. Ben çok koyarım oraya yani. Çok enteresan bir cevap ama Michael Jordan tabii ki. LeBron, Kobe, Kerim Abdul-Jabbar. Süper. Fazla enteresan oldu biraz. Ben düşünmeyince böyle cevap veriyor demek. Peki en çok sevmeyi giydiğin ayakkabı? Air Force, Nike Air Force Low. En çok çocukken, büyürken oynamak istediğin oyuncu? Aslında Avrupa'da Rudy Fernandez'di. Ona karşı oynamayı çok istiyordum her zaman ama tabii biraz olgunlaştıktan sonra bu Kevin Durant'e döndü. Ondan sonra biraz işte Stephen Curry'e vesaire döndü. Ama Kobe'ye karşı oynamayı çok isterdim. Onunla beraber ben lige katılmadan önce zaten emekli olmuştu ama ona karşı oynamayı çok isterdim. Soruyu ben şimdi unuttum. Ben sana sorayım. Ben sana sorabilirsin, sen var. Sizin nasıl gidiyor? En çok oynamayı sevdiğin şehir hangisiydi?
Hani deplasmanda gidip Deplasman. oynamak istediğin şey. Ya çok O enteresan. Portland'ın çok ciddi bir taraftar kitlesi var. Oradaki jim de çok tatlı, çok sempatik geliyor. Bizim biraz Avrupa'da Anadolu takımlarının jim var ya, biraz öyle jimleri andırıyor bana. Belki benzetme yersiz ama biraz o havayı hissettiriyor. Onun dışında Boston'la playoff serisi oynadığımızda inanılmaz bir atmosfer vardı orada ama Golden State aynı şekilde çok keyif alıyorum burada oynamaktan. Bir de Dallas'taki seyirci ortam da bence çok enteresan ama klasik olarak 2 tane isim vereyim ve konuyu kapatayım. Madison Square Garden, bir de Los Angeles'ta Staples Center, şimdiki kripto. En çok sevdiğin aktör? Buna da mı düşünmeden cevaplayayım? Var mı limitimiz? Jackie Chan ya. Cedi eşini söylemeye çalıştı. Jackie Chan. Ha. O aile içinden gelmiş. Evet, ona söylettim. Yani Jackie Chan diyebilirim ben. Jackie Chan, evet. Çok severim. Furkancığım, basketbol olmasaydı en çok sevdiğin spor hangisi? Futbol seviyorum ya, futbol. Klasik bir Türk genci olarak, Türk çocuğu olarak yani futbol tabii ki hayatımızın bir parçası. Futbol seviyorum ama basketbolcu olmasaydım hangi sporu yapardım? Herhalde yüzme diyebilirim ya. Bir yüzücü olmak isterdim yani. Alperen de aynısını söyledi herhalde. Evet, o da çok iyi yüzüyor. Ne bileyim, herhalde daha iyi bir vücuda sahip oluyorlar vesaire gibisinden, bilmiyorum. Olabilir. Son anda maçı kazanmak için üçlük atarak mı kazanmak istersin yoksa block ederek mi kazanmak istersin? Üçlük atarak. Onu zaten yaşadım, o yüzden cevabı çok net yani. Seni Türkiye'de takip edenlere, her akşam uyanıp seyredenlere söylemek istediğin, Turkish Channel USA'daki seyredenlere söylemek istediğin bir şey var mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yakın zamanda daha güzel, daha olumlu günlerde görüşmek üzere, konuşmak üzere. Çok teşekkürler Furkancığım. Bol şanslar. Teşekkürler, sağ olun. Hey Coach, Turkish Television. Covering Furkan Korkmaz, just want to say thank you very much for all the help that he's done with the earthquakes that happened in Turkey. Yeah. As well as, I just want to ask you what he brings to the team and what your expectations are for him to get more playing time and to grow into that role. You know, right now he's bringing a lot of maturity, and I mean that because Furk's a guy that's always been in the rotations, and right now he's just not in the rotations. But you can't tell by the way he prepares and works, and that's what we ask. You know, we've had guys, you know, Daniel House being an example, hadn't played in 2 months, and now he's playing, and so you just got to keep working. This is a long season, and usually it works out. Guys get a shot at some point, and Furk is preparing himself for that opportunity. Here's Mark. Before we start, I want to congratulate you for the Hall of Fame award. Well deserved. Congratulations. How you take it in? I mean, it's amazing to be in the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Like, as a kid, you dream of being in there as a player. That didn't happen, but to get there from my brain, to get there as a writer is extremely special to me. And, you know, to know my name will be in there forever. I mean, they could put it in a closet, they could put it in a bathroom. It's in there. There's nothing they could do about it. So I'm truly blessed, man. We think that you're great. We followed you for many, many years. We read and we watch everything that you say. I won't take too much of your time, but I want to ask you about some of the Turkish players and the international players in the NBA. Alperen Şengün in Houston, Cedi Osman. They're getting a lot of playing time. Can you talk about what they bring to their team and what they contribute? Yeah, Şengün, I say it correct, Şengün. He's an interesting kid. He actually came up to me and introduced himself. Oh, really? Yeah, which is like, I don't know that many players do that. There's only a couple have, and he's on that short list. So I like respected him already. I'm like, wow, this guy came by and said hello to me. You're a Hall of Famer. Oh, that was before. That was 2 years ago. But I really like a lot about him. You know, he's kind of reminds me of maybe I shouldn't say it because he's more athletic, kind of a Okur. Oh yeah. Okay. Yeah. In terms of his ability to shoot. Defend, play in the post, and I think the kid's only going to get better. He's somebody that down the line, I think he could be a really formidable player in this league, and so I'm really excited about his development and what's to come. And then we know that you follow San Jose State basketball. You're there at the games a lot. And you know Coach Tim Miles and Omari, but there's also a Turkish kid that plays there. His name is Tibet. And tell me about him. What do you think about his game? You know what? I did their games on TV. Yeah. I'm a San Jose State graduate, so I saw him play several times. And I actually, don't tell Coach Miles this, but I thought some of the times he probably should have started. You know, hopefully he'll start next year. Great shooter.
Still, I think he needs to get a little bit more confident in his shot. He's also pretty athletic. I'd like to see him be more aggressive. I have heard an NBA scout tell me that he has a shot at making it to the NBA. So I think he just needs to continue to grow as a player. You know, stay at San Jose State. He doesn't need to transfer around. Just continue to grow. And, you know, he's really young. He still has, what, 2 more years left? Yeah, he's 19, 20, yeah. Yeah, I think he's fine. Just continue with the process, and I think, you know, he has a shot at playing the NBA, and he's definitely going to play professionally in Turkey. We always appreciate you giving time to Turkish television. I can ask you more questions. I got more time. Yeah, tell me about Cedi. What do you think about Cedi's game? I've always liked Cedi's game. He's fun to watch. He's everywhere. He's you know, I was hoping that when LeBron left, he could kind of take his game up another level. But Cleveland's talented. He's an important part of their rotation. Yeah. And, you know, how far will Cleveland go? I don't know. But I know he'll play a role in any success that they have. And, you know, who knows? He might play his whole career there, right? Is he the longest tenured Cavalier player? When now that Kevin Love left, I think he is the longest tenured. Yeah. So he's like an American term is OG. He's the OG. Yeah, he's the OG of the Cleveland Cavs. So he came in his rookie year. He played under LeBron's tutelage, and then later on they became good friends. And then I'm sure he learned a lot. He told us that he learned a lot. But now he's like a mini veteran on that team. He's not old enough to be the old man veteran, but yeah, compared to those guys, he's old. But you know, the Sixers have a great Turkish player too. So I think Turkey is really making a strong impression in this league and has for a while. I'm sure you got some young players coming up I don't know about yet. We got one at San Jose State. And yeah, you guys know how to shoot. Yeah. You know how to make your players skilled. And one of these days I hope to see some basketball there, man. I'm excited about you know, European basketball. I got to go to the Eurobaskets 2002, I think, in Sweden. Okay. I got to go. So hopefully at some point, man, I'll get to see maybe you guys will take me. I'll get to see a Turkish basketball. I'm personally inviting you as my guest to any of the games. Off season, we can go and enjoy some food and then watch some good basketball. You know who told me who loved it there was Chauncey Billups. Oh, really? He told me when you next time you talk to Portland, go to Portland, make sure you ask Chauncey about his World Cup experience in 2010. Oh, wow. In Turkey. Okay. He raved about it. He said he had some amazing food, some good times, went out by himself. He had a good time there. So I'm giving you a tip. I got you. Yeah, no problem. Thank you so much. Thank you very much for the time. We always appreciate you making time for us. And any messages for all the people in Turkey that follow you and watch you and congratulated you when you won your Hall of Fame? Sorry, there's a bunch of players walking by saying hello. To all the people that are watching you and following you. Keep following me. I need people to read my stories, man. It's up to you to get it translated. No problem. I need you to translate it. Time. But no, I mean, I just have strong respect for the love for basketball in that country and impact that it's made on this world. So, hey, find me on Twitter, find me on Instagram. You translate it. And, I'll take care of that part. No problem. Let's go. Thank you very much. Thank you.